Tencereye 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 1,5 su bardağı yıkanmış ve suyu süzülmüş pilavlık bulguru ekleyelim. Birkaç dakika kadar kavuralım. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve bulguru ölçtüğümüz aynı bardakla 2 su bardağı su ekleyelim. Kapağını kapatarak kısık ateşte aynen pilav yapar gibi suyunu çekene kadar pişmeye bırakalım. Suyunu çeken pilavımızı ocaktan alalım. Çabuk soğuması için karıştırma kabının içerisine aktaralım. Diğer malzemelerini hazırlayalım. Yarım demet kadar dereotunu incecik doğrayalım ve yarım demet kadar maydanozu da yine ince olacak şekilde doğrayalım ve 1 adet de orta boy havucu rendenin iri kısmıyla daha önce rendeleyip hazırladım. Tamamen soğumuş olan bulgurun üzerine havuç, dereotu ve maydanozu ekleyelim. 1 su bardağı ben donmuş mısır kullandım ve 6-7 adet kornişon turşuyu küçük küpler halinde doğrayıp içine ekledim. 3-4 tane kadar kırmızı kapya biberi közleyip kabuklarını soyarak küp küp doğrayıp ekledim. Ve 1 adet taze sıkılmış limon suyu, 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Salatamızı güzelce karıştıralım. Bu aşamada salatamızın tadına bakalım. Bulguru pişirirken tuz eklediğim için şimdilik tuz eklemedim. Daha sonra ben tekrardan 1 çay kaşığı kadar tuz ve yarım limon suyu ekledim. Tekrardan karıştıralım. Salatamızı servis tabağına alalım. Nefis lezzetiyle salatamız servis için hazır. Yaklaşık 1 kilo kadar patatesin kabuklarını soyup küp küp doğrayalım. Daha sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye tek sıra halinde yerleştirelim. 200 derecelik ısınmış fırında patatesler yumuşayıp hafifçe kızarana kadar pişmeye bırakalım. Her iki tarafı da kızaran patatesleri fırından alalım. Kızarmış patatesleri karıştırma kabına alalım. Üzerine 1-2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kadar pul biber, 1 çay kaşığı kadar kimyon, yarım çay kaşığı kadar karabiber ve yarım çay kaşığı kadar kişniş ekleyelim. İlk etapta yarım limon suyu ekledim. Gerekirse daha sonra tekrardan ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ ekleyelim. Bu işlemi hemen patatesler sıcakken yapalım. Baharatlarını ekleyip sıcakken hemen karıştıralım. Unuttuğum 1 tatlı kaşığı kadar nar ekşisini de ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Dediğim gibi bu işlemi hemen patatesler sıcakken yapalım ki baharatları ve ekşisini patates içine çeksin. Daha sonra üzerine birkaç dal ince kıyılmış taze nane ve 1 demet kadar ince kıyılmış maydanoz ekleyip tekrardan karıştıralım. Bu aşamada tadına bakıp limon ve nar ekşisi miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben tekrardan yarım limon ekledim. Yani toplamda 1 limon kullanmış oldum. Salatamızı güzelce karıştırıp servis tabağına alalım. Salatamız servis için hazır. Öncelikle 4 adet orta boy patatesi haşlayalım. Ve bir tavanın içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 2 adet orta boy havucu rendenin iri tarafı ile rendeleyip üzerine ekleyelim. Havuçlar biraz yumuşayana dek birkaç dakika kadar karıştırarak kavuralım. Daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Haşlanmış patatesi güzelce ezelim ve tamamen soğumuş olan patatesin üzerine soğumuş olan havucu ekleyelim. Daha sonra 2 adet orta boy salatalığı kabuklarıyla birlikte rendenin iri tarafı ile rendeleyelim ve tel süzgecin içerisine alalım. Fazla suyunu salması için kaşıkla üzerine bastırarak suyunu bırakmasını sağlayalım. Bakın bayağı bir suyunu bıraktı. Daha sonra salatalığı salatamızın üzerine alalım. 2-3 diş rendelenmiş sarımsak, birkaç dal ince kıyılmış dereotu, bir kase yaklaşık 5 dolu yemek kaşığı kadar yoğurt ekleyelim. 2-3 yemek kaşığı kadar mayonez ve yeteri kadar tuz ekleyip
güzelce karıştıralım. Daha sonra servis tabağının içerisine alalım ve üzerini düzeltelim. Ben kenarlarını donmuş mısır ile süslemek istedim. Sizler de isterseniz bu şekilde süsleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve yarım çay kaşığı kadar kırmızı toz biberi kızdırdım ve üzerine gezdiriyorum biraz. Ve enfes lezzetiyle çok pratik salatamız servis için hazır. Tavanın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 2-3 diş küçük küp küp doğranmış sarımsağı ekleyelim. Birkaç saniye kadar karıştıralım. Üzerine 3 adet orta boy havucu rendenin iri tarafı ile rendeleyerek ekleyelim. Orta ateşte ara ara karıştırarak havuçlar yumuşayana dek pişirelim. Daha sonra ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Karıştırma kabının içerisine 5 tepeleme yemek kaşığı kadar süzme yoğurdu alalım. Üzerine tamamen soğumuş olan havucu ekleyelim. Ve yeteri kadar tuz ekleyip iyice karıştıralım. İsterseniz içerisine iri çekilmiş ceviz de ekleyebilirsiniz. Servis için hazır. Servis tabağına alalım ve üzerini düzeltelim. Bir kilo kabağı güzelce yıkayalım. Baş ve sap kısımlarını keselim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi bu kısmıyla kabaklarımızı sıyıralım. Kabakları bu şekilde 2 tur olarak sıyıralım. Gördüğünüz gibi 2 tur sıyırdım. Kabağın orta kısmı yani beyaz kısmı kaldı. Kabakları daha sonra rendelemek üzere bir kenara ayıralım. Sıyırdığımız kabak kabuklarını genişçe yanmaz yapışmaz bir tavanın içerisine alalım. Üzerine 1 su bardağı kadar iri çekilmiş ceviz, 1 tatlı kaşığı kadar kuru nane, yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyelim ve ocağa alalım. Bu aşamadaki en önemli püf noktası kabağımızı büyük göz ocağın en yüksek ayarında kavuralım. Ara ara karıştırarak 5-6 dakika kadar kavuralım. Kabakların çok yumuşamasına ve sulanmasına izin vermeden biraz kavurmamız, hafifçe diriliğinin gitmesini sağlamamız yeterli olacak. Ocaktan almadan üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz serpiştirdim. Yüksek ateşte toplamda 6-7 dakika kadar kavurdum. Ocaktan alalım. Ayrı bir tabağın içerisine alıp soğumaya bırakalım. Daha önce ayırdığımız kabakların iç kısmını rendenin iri kısmıyla rendeleyelim. Daha önce kabağı kavurduğumuz tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyelim. Üzerine rendelenmiş kabakları ekleyelim ve yine büyük göz ocağın en yüksek ayarında ara ara karıştırarak kavuralım. Gördüğünüz gibi bir süre sonra kabak kendi suyunu bıraktı. Bırakmış olduğu suyunu tamamen çekene kadar ve kabaklar yumuşayana kadar kavurmaya devam edelim. Suyunu çeken kabağın üzerine 2-3 diş rendelenmiş sarımsak ekleyip 1-2 dakika kadar da sarımsakla birlikte kavurmaya devam edelim. Daha sonra ocağın altını kapatalım ve üzerine yarım demet kadar ince kıyılmış dereotu ekleyip iyice karıştıralım. Dereotunu eklediğimiz aşamada ocak kapalı olsun. Kabağı soğumaya bırakalım. Ben 1 kase kadar kendi süzdürmüş olduğum süzme yoğurdu kullandım. Üzerine 1 kase kadar da normal yoğurt ekleyelim. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip iyice karıştıralım. Yoğurdu karıştırdıktan sonra İyice soğumuş olan kavrulmuş kabağı üzerine ekleyelim ve iyice karıştıralım. Daha sonra servis tabağına alarak yayalım. Üzerine daha önce hazırladığımız soğumuş olan cevizli kabağı ekleyelim ve üzerini düzeltelim. Üzerine biraz da zeytinyağı gezdirerek soğuk olarak servis edelim. ...5-6 adet orta boy patatesin kabuklarını soyarak tencerenin içerisine alalım. Rastgele olacak şekilde doğrayalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve üzerini geçecek kadar su ekleyip patatesler yumuşayana dek haşlayalım. Tavanın içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 2 adet orta boy havucu iri tarafıyla rendeleyerek ekleyelim. Orta ateşte birkaç dakika kadar havuçlar hafifçe yumuşayana dek kavuralım. Daha sonra ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Haşlanmış patatesin fazla suyunu dökelim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezelim.
Daha sonra üzerine soğumuş olan havucu ekleyelim. Ayrı bir kabın içerisine 5 dolu yemek kaşığı kadar süzme yoğurdu alalım. Üzerine yaklaşık 5 yemek kaşığı kadar mayonez ekleyelim. Karıştıralım. Üzerine 1 çay kaşığı kadar da tuz ekleyip güzelce karıştıralım. Daha sonra yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadarını bir küçük kasenin içerisine ayıralım üzerini süslemek için. Daha sonra salatamızın içerisine 5-6 adet küçük küçük doğranmış olan kornişon turşu, yarım demet ince kıyılmış dereotu, 3-4 dal taze soğan ve hazırlamış olduğumuz mayonezli yoğurt sosun üzerine ekleyelim. Tekrardan 1 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Siz damak zevkinize göre tuz miktarını ayarlayın. Güzelce karıştıralım harcımızı. İsterseniz salatanın içerisine birkaç diş rendelenmiş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Çok yakışacaktır. Yoğurdu bana biraz az gibi geldi. Tekrardan üzerine 1 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt ekledim. Yani 6 dolu yemek kaşığı süzme yoğurt kullanmış oldum. Tekrardan karıştıralım. Derince bir kasenin içerisine veya kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Buzdolabı poşetini yerleştirelim. Üzerine salata harcımızı alalım. Videoda gördüğünüz gibi üzerini düzeltelim. Ve kenarda kalan poşetleri üzerine çevirelim. Buzdolabında yaklaşık 1 saat kadar dinlenmeye bırakalım. Daha sonra servis tabağına ters çevirelim. Üzerindeki poşeti alalım ve daha önce ayırdığımız mayonezli yoğurt karışımından fırça ile üzerine sürelim. Kenar kısımlarını her tarafını kaplayacak şekilde yoğurtlu karışım üzerine sürelim. Daha sonra 2 adet yumurtayı haşlayalım. Sarısını ve beyazını ayıralım. Beyazını ayrı bir tabağa, sarısını ayrı bir tabağa rendeleyelim. Rendelenmiş yumurta sarısını salatamızın orta kısmına yerleştirelim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi halka şeklinde doğranmış kokteyl zeytinle süslemeye devam edelim. Ve son olarak yumurta beyazını da en kenar kısımlara yerleştirelim. Servis için hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğen butonuna basmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşıp tanıdıklarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Videomu izlediğiniz için ve destekleriniz için teşekkürler.